Selamlar sevgili dostlar, ben Barış Demirel. Bugün birbirinden güzel 3 tane kulaklıkla karşınızdayım. Bu videonun konusu benim gündelik hayatımda kullandığım 3 kulaklık. Öncelikle kulaklıkların ne olduğuyla başlayalım. Burada bir adet Bose'un QC35MK2'si var. Yani bu bir Bluetooth kulaklık. Diğer tarafta burada Beyerdynamic'in DT770 Pro'su var. Bu daha çok kayıt için kullandığım bir kulaklıktı. Buradaki Bose da müzik dinlemek için kullandığım bir kulaklıktı. Ortada da yine Beyerdynamic'in DT990 Pro'su var. Bu kulaklıkta daha çok mix yaptığım bir kulaklık. Eğer videodaki sesleri eşitleyeceksem ya da bir müzik projesinin editini, mixini yapıyorsam o zaman bu kulaklığı kullanıyorum. Şimdi bu kulaklıkların arasındaki fark ne? Neden sadece Bose'la veya sadece bu DT770 ile her şeyi yapmıyorum? Bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Bose'la başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu bir Bluetooth kulaklık. Bunu en çok müzik dinlerken kullanıyorum. Çünkü bu kulaklık daha çok müzik dinlemek için üretilmiş bir kulaklık. Yani mix yapmak için veya kayıt yapmak için üretilmiş bir kulaklık değil. Bunun birinci sebebi şu. Bu bir Bluetooth kulaklık ve biliyorsunuz ki Bluetooth bir kulaklıkla kayıt yapamazsınız. Çünkü gecikme fazladır. Aynı şekilde oyuncular da bunu çok iyi bilir. Kablolu kulaklık en iyisidir. Çünkü gecikme en azdır. Bluetooth kulaklıklarda maalesef hala ufak da olsa bir gecikme var. O yüzden bu kulaklığı sadece müzik dinlerken kullanıyorum. Mix yaparken veya başka bir şey yaparken kullanmıyorum. Tabii ki bu kulaklığın bana mixte veya kayıtta işime yaramayacak ama gündelik hayatta da çok işime yarayacak başka özellikleri de var. Örneğin noise cancellation özelliği var. Yani ben bu kulaklığı taktığım zaman dış mekanlardaki gürültüyü engelleme özelliği var. Diğer kulaklıkların yapısı ve kullanım yerleri tabii ki buna göre daha başka. Neden daha başka diyorum? Mesela örneğin burada Beyerdynamic'in DT770 diye bir kulaklığı var. Burada da DT990 diye bir kulaklığı var. Bu kapalı bir kulaklık, bu açık bir kulaklık. Açık kulaklıkla kapalı kulaklık arasında şöyle bir fark var. Kapalı kulaklıkta yani DT770'te dışarıyı duyuran hava boşlukları veya hoparlörün arkasında bir boşluk, dışarıya açılan bir alan yok. Gördüğünüz gibi iç tarafında bir hoparlör var ve bu hoparlörün arka tarafındaki kasa tamamen kapalı. Diğer kulaklığımıza bakarsak hemen burada şu çizgileri göreceksiniz. Bu çizgiler aslında hoparlörün arkasından dışarıya açılan pencereler gibi düşünebilirsiniz. Bu pencereler bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bunu ben kulağıma taktığım zaman kulağımda herhangi bir basınç oluşturmuyor ve dışarıyı normal bir şekilde duyurmaya devam ediyor. Çünkü burası boş ve buranın boşluğundan dışarının sesi içeriye giriyor. Ve ben rahat bir şekilde bir mikrofon yardımıyla değil gayet doğal bir şekilde dışarıyı da duyabiliyorum. Bu da sanki bana bir odanın içinde müzik dinliyormuşum hissini veriyor. Mix yaparken bu hissi yakalamak çok önemlidir. Tabii ki bunun şöyle bir dezavantajı var. Az önce ne dedik? Bluetooth bir kulaklıkla kayıt yapamayız çünkü gecikme olur ve bu gecikmeden dolayı kaydı yapamayız demiştik. Burada da açık bir kulaklıkla eğer kayıt yapmaya çalışırsanız o zaman başınıza şöyle bir sıkıntı gelecektir. Bunun ses izolasyonu buna göre tabii ki daha az çünkü ne dedik? Kasasında boşluklar var ve bu boşluklardan içeriye ses girebiliyor. Tabii ki içeriye ses girebiliyorsa ne olacak demektir? O zaman içerideki ses de dışarıya çıkabiliyor demektir. Biliyorsunuz ki stüdyo mikrofonları çok hassas. O yüzden bunun yanlarından çıkan ses direkt olarak kayıda gidecektir. Ve bu sizin için kötü bir şey. Bunun için yalıtımı en yüksek olan kulaklıkları yani kapalı kulaklıkları kullanıyoruz. Eğer kayıtla uğraşan birisiyseniz bunun ne demek olduğunu anlayacaksınız. Kulaklığı taktığınız zaman sizi böyle kapalı bir alana almışlar gibi hissedersiniz ve bu sizde böyle bir panik durumu yaratır. O yüzden kayıtta şarkı söyleyenlerin birçoğu kulaklığının bir tanesini açarlar ve dışarıyı duymak isterler. Tabii ki bunu açık kulaklıkta yapmaya gerek yok. O basınç olmadığı için rahatlıkla dışarıyı duyabiliriz. Fakat izolasyonu az olduğu için
için kayıda bu sesler yansıyacaktır. O yüzden açık kulaklıkları kayıtta kullanmıyoruz. Kayıt yaparken izolasyonlu bir kulaklık kullanmaya dikkat edin. Bunların üçü birbirinden farklı dedik. Bunu daha çok müzik dinlerken kullanıyorum dedim. Çünkü ufak da olsa bir gecikmesi olduğu için bununla kayıt yapamıyorum. Kaydı da geçtim. Bir oyun oynamak istediğim zaman oyun da oynayamıyorum. Çünkü buradaki küçük gecikmeler benim oyunu oynama şeklimi etkiliyor. Diğer kulaklık olan DT990'ı da mixte kullanıyorum. Çünkü ne dedim? Açık bir kulaklık. Açık kulaklık olduğu için rahatlıkla kulağımda uzun süre tutabiliyorum. Yani bir basınç yok. Ayrıca Beyerdynamic'in kulaklıklarının şöyle bir güzelliği var. Sizin kulak kepçenize bir baskı yapmıyor. Yani kulağınız tam olarak buradaki süngerlerin içinde kalıyor. Süngerler kulağınızın etrafını çevrelediği için uzun saatler burada çalışabiliyorsunuz. Eğer kulak kepçenizi bastıran bir kulaklıkla çalışırsanız bu çalışma çok uzun sürmeyecektir. Yani yarım saat 40 dakika sonra artık kulaklarınız ağrımaya başlayacaktır. Bunda herhangi öyle bir sorun yok. Ve son olarak DT770 Pro'da aynı özelliğe sahip. Yani kulağı çevreleyen bir yapıya sahip. O yüzden bununla da 2 saat, 3 saat kadar kayıt alabilirsiniz ve kulağınız herhangi bir şekilde baskılanmaz. Böylece rahatlıkla uzun saatler çalışabilirsiniz. Bu kulaklıkların fiyatı yanlış hatırlamıyorsam $140 civarında olması gerekiyor ya da euro da olabilir. Ama euro ile dolar şu anda zaten aynı. O yüzden çok bir şey fark etmeyecektir. Son zamanlarda YouTube videolarımın altında şöyle yorumlar görmeye başladım. Abi anlattığın şeyler çok pahalı şeyler. Sen abi zenginler için içerik çekiyorsun gibi yorumlar olmaya başladı. Arkadaşlar şimdi ben aslında çok basic ürünleri tanıtıyorum. Fakat 140 euro dediğimiz şey ülkemizde çok fazla para ettiği için ve bunun üstüne de elektronik vergileri geldiği için bu kulaklıkların fiyatları uçup gidiyor. Yani ben bu kulaklığı 4 yıl önce aldım, 650 liraya aldım. Şu anda tekrar bakalım fiyatı 3500 lira olmuş ve bu fiyat artışının sorumlusu kulaklık üreticisi de değil, ben de değilim. O yüzden ben aslında pahalı şeyler tanıtmıyorum. Olması gereken şeyleri tanıtıyorum. Sağlıklı bir şekilde kullanabileceğiniz, iş üretebileceğiniz şeyleri tanıtmaya çalışıyorum. O yüzden hiçbir zaman işte en ucuz şu videosu, en ucuz bu videosu gibi videolar çekmiyorum. Oda akustiği videomda da yine akustik panelleri tanıtırken bazı markalar önerdim ve bu markalar aslında 30 dolara, 40 dolara panelleri olan markalar. Fakat bizim paramıza çevirdiğiniz zaman tabii ki pahalı oluyor. Yani Almanya'da birisi için bu kulaklığın fiyatı 6-7 öğünlük yemek fiyatı. Ha bu arada size 3000 dolarlık, 10.000 dolarlık kulaklıklar da tanıtabilirim. Ama bu tabii ki zenginler için video çektiğim anlamına gelmez. Yani bu araba tanıtımı yapan birisinin Ferrari tanıtması gibi bir şey. Nasıl onlar bir Ferrari'yi, Bentley'i, başka bir şeyi tanıttığı zaman siz bundan zevk alıyorsunuz. Aynı şekilde ben de çok iyi kulaklıkları tanıtmak isterim. Ama bu kulaklıklar artık olması gereken kulaklıklar. Yani bunların altını kullanıyorsanız eğer, yani 130 dolar, 140 dolarlık bir kulaklığın daha altında bir kulaklık kullanıyorsanız o zaman yavaş yavaş doğru duyamamaya başlayacaksınız. Doğru duyamadığınız hiçbir işte tabii ki doğru bir sonuç vermeyecektir. Şimdi burada tabii ki başka tartışacağımız konular da var. Ben hiçbir zaman mix yaparken kulaklık kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Fakat illaki bir mix yapmanız gerekiyorsa ve hoparlörünüz yoksa veya odanızın akustiği yoksa ne yapacaksınız? O zaman kulaklık kullanacaksınız. Ve bunu yaparken en azından minimum düzeyde böyle bir kulaklık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki bununla yapmazsanız hiçbir şey çıkartamazsınız gibi bir şey söylemiyorum. Ama bunu kullanırsanız daha rahat çalışırsınız ve istediğiniz şeyleri daha rahat yapmaya başlarsınız. Öbür türlü duyamamaya başlarsınız veya kullandığınız kulaklık size frekansları yanlış duyurabilir ve bu duyumdan dolayı yanlış mix yapabilirsiniz. Referans kulaklığı veya referans monitörü kullanıyor olmamızın sebebi şu. Örneğin burada Bose'un bir kulaklığı var ve bunun uygulamasına girdiğim zaman bana boost bas diyor mesela. Ona bastığım zaman ne yapıyor? Bu kulaklığa bir equalizer uyguluyor ve bu kulaklık daha bas bir şekilde çalışmaya başlıyor. İstersen midlerini biraz daha açabiliyorum ya da tizlerini kısabiliyorum. Şimdi bu ayarları yapabildiğim bir kulaklık bana referans bir nokta vermeyecektir. Yani ben bu kulaklığı boost bass'ta kullandığım zaman ne olacak? Bas frekansları artacak ve ben daha bas duymaya başlayacağım. Şimdi ben daha bas duyduğum bir şeyi ona göre mixleyeceğim.
ve siz başka bir yerde dinlediğiniz zaman bassları bu kadar verimli veremeyen bir kulaklıkta veya bir hoparlörde dinlediğiniz zaman bunları doğal olarak duyamayacaksınız. Bu kulaklığı değil, mesela ayarlanabilir bir kulaklık değil, başka markaların kulaklıklarını kullanıyorsunuz. Şimdi o kulaklıklarda referans kulaklığı olmadığı için size doğru sonucu vermeyecektir. Doğru sonucu almak için referans kulaklığı kullanmanız lazım. Referans kulaklığıyla bu kulaklıklar arasındaki fark da şu. Şimdi bu kulaklığın örneğin bas dengesinde bas toleransının artı 5 desibel, tiz toleransında eksi 3 desibel olduğunu düşünelim. Yani bu kulaklık başka bir kulaklığa göre 5 desibel daha bas, 3 desibel daha az tizleri olan bir kulaklık. Diğer tarafta da eksi 3 bas toleranslı, artı 2 tiz toleranslı bir kulaklık olduğunu düşünün. Şimdi siz burada artı 5 toleranslı bir kulaklıkla mix yaptığınız zaman eksi 3 toleranslı bir kulaklıktan 8 desibel uzaklaşmış oluyorsunuz. Ama referans monitörü, yani sıfırda bir monitör kullanırsanız o zaman buna 5 desibel, diğerine 3 desibel uzaklıkta oluyorsunuz. Yani sıfır noktasında kalmaya çalışıyorsunuz. Eğer siz sıfırda değil bas, tiz ve mid toleransı olan bir kulaklıkta çalışırsanız başka bir kulaklığa göre çok uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu da yaptığınız mixin başka yerlerde çok farklı duyulmasına sebep oluyor. Ama referans kulaklığıyla bir mix yaparsanız o zaman ortada kalıyorsunuz. Farklı hoparlörlerde dinleseniz veya farklı kulaklıklarda dinleseniz bile o kadar uzağa gitmiyorsunuz. Bu iki kulaklık dışında kullandığım DT770'te tamamen kayıt amaçlı. Kayıtta dışarıya hiç ses vermeyen bir kulaklık ve bu benim çok işime yarıyor. Kaydım tertemiz, altta hiçbir ses olmadan kaydoluyor. Ben güzel bir şekilde duyabiliyorum. Kulaklığın frekans aralığı çok iyi olduğundan dolayı bütün altyapıyı gayet güzel bir şekilde duyabiliyorum ve bu benim şarkıcılığıma yansıyor. O yüzden belirli bir seviyede ekipman kullanmak arkadaşlar sizin müziğinize veya dinlediğiniz şeye etki eder. O yüzden belirli bir seviyenin altına düşmemek gerekiyor arkadaşlar. Belirli bir seviyenin altına düşmezseniz daha rahat çalışırsınız, daha iyi işler çıkartırsınız veya müzik dinleyen birisiyseniz de müzik dinlemek daha keyifli hale gelir. Siz de bir kulaklık alırken bunu nerede kullanacağınızı belirleyin ve ona göre alın. Yani kablosuz bir kulaklıkla kayıt yapamazsınız. Kayıt yaptığınız bir kulaklıkla mix yapamazsınız. Açık bir kulaklıkla da dediğim gibi yine kayıt yapamazsınız. Çünkü dışarıya ses gider. Bununla kayıt yaparsanız ses size gecikmeli geleceği için yine kayıt yapamazsınız. Umarım verimli bir video olmuştur. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.